Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde gül kurusu pembe ve krem tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok zarif bir model oldu. Merdiven modeli deniyor. Bu şekilde patiğimizin tabanı, kenarları, patiğimiz böyle oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından 12 ilmek atarak başlıyormuş. Birinci ilmeğim, ikinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 ilmek attım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Şöyle göstereyim. İlk sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmekleri ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe de geçeceğiz hanımlar. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 5 şişe geçiyoruz çünkü. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime çıkaracağım ilmeklerimi. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Şu birinci ilmeğim. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın, başlangıç yerlerine tığım ile girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Sırasıyla başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girip ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam olur bu şekilde. Buna dikkat edelim. 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. 3. şişime geldim. Yine boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Dolana dolana 5 şiş patiğimiz örülüyor. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. İlk başta bu şişler karışık gibi görünebilir fakat bir iki sıra daha ördükten sonra ilmek sayıları da artınca şişler yerli yerine oturacak. Bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen şu sağ tarafta hanımlar. Bakın, bu sağ ve sol kenardan artırma yapacağız. Ortalardan artırma yapmayacağız. Hemen ilk şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişimde de 7 ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız bakın şu sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 4 şişimde de 7'şer tane ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Şöyle. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örmüş olduk. Tekrardan artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Yine kenarımız sağ tarafta hanımlar. Tekrar yapalım bir sıra artırmalarımızı. 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu 2 ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim yine düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve sol taraftan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar başta. Hemen ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Sonra da ikinci ilmeğimin altında şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra düz öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Modelimi kurdum. Modelimiz 6 ilmek ve katları üzerine kuruluyor hanımlar. Her bir şişe 15'er ilmek yapınca 4 şişte toplam 60 ilmek oluyor. Model tam denk geliyor. Hesaplamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 15'er ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonra birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Krem ipimi ekleyeceğim hanımlar bu aşamada. İlk 5 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak öreceğim. Bu modelde her 2 sırada bir renk değişikliği yapıyoruz hanımlar. 2 sıra krem ipimizi kullanacağız. 2 sırada pembe ipimizi. Şöyle ilk 5 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5. Hemen bu kremimin ucunu şöyle pembe ipime bağlayacağım. 2 tane düğüm atıyorum. İlk sırada yapacağımız işlem şöyle. İlk 5 ilmeğimi krem ile ördüm. Bir tane pembemi örmeden şişime alıyorum. 5 tane kremi düz örüyorum. 3, 4, 5. Bir pembeyi örmeden aldım. 5 tane kremimi düz örüyorum. 3 oldu. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu 4. kremim, şu da 5. Bir pembeyi örmeden aldım. 5 krem, 4, 5. Bir pembeyi örmeden alıyoruz. 5 tane krem örüyorum. 4, 5. 5 tane krem ördüm. Bir pembeyi örmeden aldım. Devam ediyorum 3. şişimde. 5 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir pembeyi örmeden aldım. Aynı işlemi 4 şişimizde de uyguluyoruz. İlk sırada işlem bu. 3 oldu. Şimdi 4. şişime geldim. Şu 4. kremim, şu da 5. Bir pembeyi örmeden aldım. Tekrardan 5 krem, bir pembeyi örmeden alıyorum. 5 tane kremimi düz örüyorum. Sonuncu pembemi örmeden aldım. Modelimizde ilk sıramızı tamamladık. Her renkte 2 sıra örüyorduk hanımlar. Krem ile bu 2. sıramız. Bu sıramızda yine krem ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Pembeleri örmeden alacağım.
Bakın krem ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüze haroşa görüntüsü oluşuyor. 5 kremimi ters ördüm. Pembemi örmeden sağ şişimi alıyorum. 5 kremimi ters örüyorum. Bir pembemi örmeden sağ şişimi aldım. Krem ilmeklerimi ters örüyorum. Pembemi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Modelimiz böyle. İlk sırada ilmekleri düz örüyoruz. İkinci sırada ters örüyoruz hanımlar. Bir sıra düz, bir sıra ters olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Gördüğünüz gibi krem ilmeklerimi ters örüyorum. Pembelerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Üçüncü şişimden devam edeceğim. Kremlerimi ters örüyorum. Pembemi örmeden sağ şişime alıyorum. Geldik dördüncü şişimize. Burada da yine kremlerimi ters ördüm. Pembemi örmeden sağ şişime alıyorum. Krem ilmeklerimi ters örüyorum. Son pembemi örmeden sağ şişimi aldım. 2 sıra krem ipimiz ile modelimizi ördük. Şimdi 2 sırada pembemizle öreceğiz. 2 sıra krem, 2 sıra pembe olacak şekilde devam edeceğiz. Bu sıramızda hanımlar 5 tane kremimiz vardı. Merdiven modelimize de başlayacağız. İlk kremimi örmeden alıyorum. Bir tane pembe örüyorum. İkinci kremimi de yine buradaki kremimi örmeden alıyorum. Bakın ilk 5 tane krem ilmeğimiz vardı. İlkini örmeden aldık. Yanına bir pembe düz ördük. Bir kremi örmeden aldık. Şimdi 3 tane pembemi düz örüyorum. Tekrardan aynı işleme devam edeceğim. Bakın 5 tane kremim var. İlkini örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Bir kremi örmeden alıyorum. 3 tane pembe örüyorum. Bakın ilk 2 modelimizi yaptık. Tekrardan 5 tane kremimiz var. İlk kremi örmeden alıyorum. Yanına bir pembemi ördüm. Tekrar bir kremi örmeden aldım. Şimdi 3 pembemi öreceğim. 1, 2, 3. pembe. Diğer modeli yapacağız. 5 kremim var. Bakın ilkini örmeden alıyorum. Yanına bir pembe ördüm. Hemen bir diğer sıradaki kremi de örmeden alıyorum. 3 tane pembe örüyorum. 5'li ilmeğimiz var. İlkini örmeden alıyoruz. Hemen yanındaki ilmeği krem ile örüyorum, pembe ile örüyorum ve sıradaki kremi örmeden aldım. Yanına 3 tane pembe örüyorum. Bu şekilde. 3. şişimde de devam edeceğim. Bakın 5'li kremim var. İlkini örmeden alıyorum. Yanına bir pembe ördüm. Yanındaki kremi de örmeden aldım. 3 pembe öreceğim. Tekrar bir kremi örmeden aldım. Bir pembe örüyorum. Bir kremi daha örmeden aldım. 3 pembe örüyorum. Diğer modeli yapacağız. Bir kremi örmeden aldım. Bir pembe örüyorum. Yanındaki kremi de yine örmeden aldım. Yanına 3 tane pembe öreceğim. 4. şişimden devam ediyorum. 1, 2, 3. pembe. Bakın yine 5'li krem ilmeğim var. İlkini örmeden aldım. Yanındakini örüyorum ve bir ilmeği daha örmeden aldım. 3 tane pembemi örüyorum. Son modelimi yapacağım. Bir kremi örmeden aldım. Bir pembe örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. 3 tane pembemi örüyorum. Pembe ipimizle ilk sıramızı ördük. Şimdi ikinci sırada. Bu sırada hanımlar yine bu defa kremleri yine örmeden alacağız. Pembe ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın kremimi örmeden alıyorum. Pembeleri ters örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Aradaki bir pembeyi ters örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Bu 3 pembeyi pembe ipimle ters örüyorum. İlk sırada düz ördüğümüz ilmeklerimizi bu sırada ters örüyoruz. Örmeden aldığımız krem ilmeklerimizi yine örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bakın burada da 3 pembem var. 3 pembemi ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Bir pembemi ters ördüm. Kremimi örmeden aldım. 3 pembemi yine ters olarak örüyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz. İlk sıra düz ördüğümüz ilmeklerimizi ikinci sırada ters örüyoruz hanımlar. Yine kremimi örmeden aldım. Bir pembemi ters ördüm. Kremimi örmeden aldım. 3 pembemi ters örüyorum.
Dördüncü şişime geldim. Aynı işleme burada da devam edeceğim. Pembeleri ters öreceğim. Kremleri örmeden sağ şişime alacağım. Bu şekilde. 2 sıra pembe ipimiz ile ördük. Şimdi hanımlar krem ipimizi alacağız. 2 sırada krem ipimizle öreceğiz. Yapacağımız işlem bu sıramızda da şöyle. Şuradaki ilk 3 ilmeğimi krem ile düz öreceğim. Bakın ilk 3 ilmeğimi krem ile düz ördüm. Bakın buralarda 3'er tane pembe ilmeğimiz vardı. Bu pembe ilmeğin ilkini, bakın ilk pembeyi örmeden alıyoruz. Diğer ilmekleri krem ile düz örüyoruz. Yani 5 tane kremimi düz ördüm. İlk başta 3 krem ile modele başladık. Bir pembeyi örmeden aldık. Devamında 5 krem örüyorum. Bir pembeyi örmeden alıyorum. Bakın 3 tane pembem vardı. İlkini örmeden aldım. Devam ediyorum. 5 tane kremimi düz örüyorum. Bakın bu şekilde 5 kremimi düz ördüm. Hemen bu 3 tane pembemin ilkini örmeden alıyorum. 5 ilmek kremimi düz örüyorum. Bir pembemi örmeden aldım. 5 krem bir pembe diye yine devam edeceğiz hanımlar. Merdiven böyle sağa doğru kayarak gidecek. 3. şişimdeyim. Şu 3. krem ilmeğim. Şu 4, şu da 5. Bakın 3 tane pembem var. İlkini örmeden alıyorum. 5 ilmek krem örüyorum. 3, 4, 5. Bir pembeyi örmeden aldım. 5 tane krem örüyorum. 4. şişimden devam ediyorum. Yine burada da bir pembe örmeden alıyorum. 5 ilmek krem örüyorum. Bir pembe örmeden aldım. 5 ilmek krem örüyorum. Bir pembe örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeğimi de krem ile ördüm. İlk şişimde 3 ilmeğim kremdi. Son şişimde de 2 ilmeğim krem. Burada toplam kenarda 5 tane krem oldu yine. Model bütünlüğü sağlandı. Şimdi krem ile ikinci sıramızı yapacağız. Bu bir önceki sırada düz ördüğüm krem ilmeklerimi bu ikinci sıramda ters öreceğim. Bakın krem ilmeklerimi ters örüyorum. Yine pembe ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sırada düz ördüğümüz ilmekleri ikinci sırada ters örüyoruz. Bakın kremlerimi ters örüyorum. Pembemi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın hanımlar merdivenimiz oluşuyor yavaş yavaş bu şekilde. Şimdi ördükçe zaten model kendini gösterecek. Yeniden bir pembemi örmeden aldım. 5 tane kremimi ters örüyorum. Bir pembemi örmeden alıyorum. 5 kremimi ters örüyorum. Bu şekilde 4 şişimizi de dolanıyoruz. 3. şişime geldim. Burada da yine kremlerimi ters öreceğim. Pembelerimi örmeden sağ şişime alacağım. Dördüncü ve sonuncu şişime de geldim. Aynı işlemi burada da devam ettireceğim. Bu şekilde hanımlar. Şimdi 2 sıra krem ipimizle ördük. Şimdi pembe ipime geçiyorum. Bakın ilk merdivenimiz burada oluştu. Şimdi ikinci merdivenimizi yapacağız. Bakın şurası ilk merdivenimiz oluyor. İlk merdivenimizi yaparken bakın 5 tane krem ilmeğimiz vardı. İlkini örmeden almıştık. Bakın 5'li krem ilmeğin ilk kremi örmeden aldık. Bir pembe ördük. 3. krem ilmeği de örmeden almıştık. Burada hanımlar bakın 5 tane ilmeğimiz var ama ilk ikisi 4. şişimde kaldı. Diğer 3'ü de bakın 3. 4. ve 5. de ilk şişimde kaldı. Şöyle bütün olarak düşündüğümüz anda modeli kurmaya başlayacak olursak yapacağımız işlem şöyleydi. İlk kremi örmeden alacaktık. Yanına bir pembe örecektik. 3. kremi örmeden alacaktık. Olay buydu. Şimdi bakın ilk kremi örmeden alacağız. İkinciyi öreceğiz. Pembe ile öreceğiz. 3. kremi örmeden alıyoruz.
Böyle hesaplayarak gideceğiz çünkü. Model bu şekilde hesaplanarak gidiyor hanımlar. Sağa doğru kayacak çünkü. Ardından 3 ilmek pembe öreceğiz. 1, 2, 3. Bakın yine burada 5 tane kremim var. İlkini örmeden alıyorum. 1 ilmek pembe örüyorum. Bu 3. kremi de yine örmeden alıyorum. Bakın bu şekilde 3 pembe öreceğiz. 1, 2, 3. Yine bakın 5 tane burada krem ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. 1 pembe örüyorum. 1 kremi daha örmeden aldım. Yanına 3 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar 5 kremim var. İlkini örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü de yine örmeden aldım. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Diğer modelimizi yapacağız. 5'li kremim var. İlkini örmeden alıyorum. 1 pembe örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. Buraya 3 tane pembe örüyorum aralara. Bu şekil. Yeniden ilk kremi örmeden aldım. 1 pembe ördüm. 3. şişimdeyim. Yanındaki kremi de örmeden alıyorum. Arada 3 tane pembem var. Bakın yine 5'li krem ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. 1 pembemi düz ördüm. Diğer kremimi, yanındaki kremi de örmeden alıyorum. 3 pembe örüyorum hemen yanına. Yine 5'li kremim var. İlkini örmeden aldım. Yanına 1 tane ördüm. 1 krem daha örmeden aldım. 3 pembe. 4. şişimdeyim. Şu da 3. pembem. Tekrardan 1 krem örmeden aldım. 1 pembe ördüm. 1 krem örmeden aldım. 3 pembe. 1, 2, 3. İlk kremi örmeden aldım. 1 pembe örüyorum. 1 kremi daha örmeden aldım. Yanına 3 tane pembemi ördüm. Tekrardan 1 kremi örmeden aldım. 1 pembeyi ördüm. 4. şişimizi tamamladık. Şöyle baktığımız anda ilk şişimde de yine bakın bir kremi örmeden aldık. 1 pembe ördük. İlk şişimde de yine 1 krem var. Bu kenarlarda da model bu şekilde bir bütün olarak devam ediyor. Şimdi pembe ile ilk sıramızı bitirdik. İkinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar yine bakın kremleri örmeden alacağız yine. Bu defa düz olarak bir önceki sırada düz ördüğümüz pembeleri bu sırada ters öreceğiz. Modelin ilk sırası model kurulumu yapıyoruz. İlmekler düz örülüyor. İkinci sırada da ilmekleri ters örüyoruz. Böyle. Devam edelim yine ikinci şişimizden. Pembemi ters ördüm. Kremimi örmeden aldım. Bakın yine kremlerimi örmeden alıyorum. Bir önceki sırada düz ördüğüm pembe ilmeklerimi bu sıramda ters örüyorum. Devam ediyorum. Üçüncü şişimden. Bakın kremimi örmeden aldım. Bir pembemi ters ördüm. Tekrar kremi örmeden alıyorum. Aradaki 3 pembemi yine ters olarak örüyorum. Her renk ile 2 sıra örüyoruz hanımlar. İlk sırada düz örüyoruz. İkinci sırada düz ördüğümüz ilmekleri ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. 2 sıra pembe ile ördük. Şimdi tekrardan kreme geçeceğiz. 2 sıra ilmekleri bu defa krem ipimiz ile öreceğiz. Bu sıramızda da hanımlar bakın merdivenimizin üstü kapanacak. Bu sırada da hani bakın şöyle baktığımız anda 3 tane pembemiz var. Bu 3 pembenin İlkini örmeden alacağız. Diğer ilmekleri krem ile öreceğiz. Bakın 3 tane pembem var. İlk kremimi yine krem ipimle düz örüyorum. İlk sıramızda ilmekleri düz örüyorduk. Üçlü pembemin ilkini örmeden aldım. Model birbirinin devamı şeklinde böyle devam ediyor. Bakın üçlü pembemin ilkini örmeden aldım. Devamında 5 tane krem. Üçlü pembe ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum. 5 krem 1 pembe olacak şekilde devam ediyoruz. Pembeleri örmeden alıyoruz. 5 kremi ördüm, 1 pembemi örmeden aldım. Tekrardan 5 krem. Şu ikinci kremim 3, 4, 5. Bakın üçlü pembe ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. 5 tane krem örüyorum. İlk pembemi örmeden aldım. 4 şişimde de 5 krem.
bir pembe olacak şekilde devam edeceğiz. Şu üçerli pembe ilmeklerimizin ilkini örmeden alacağız. Birinci ilmeği. Bakın yine ilkini örmeden aldım. Arada 5 kremimiz var. Bir pembeyi örmeden aldım. 5 tane krem örüyorum. Bir pembeyi örmeden aldım. Tekrardan 5 krem. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Şu ikinci kremim 3, 4, 5. Bir pembeyi örmeden alıyorum. 5 tane krem örüyorum. Dördüncü şişimi de tamamladım. Bakın en son 4 ilmeğim kremdi. İlk şişimde de birinci ilmeğim krem. Toplam 5 krem. Köşede model bütünlüğü sağlandı. Şimdi krem ipimiz ile ikinci sıramızdayız. Bir önceki sırada düz ördüğümüz krem ilmekleri bu sırada ters örüyoruz. Pembeleri örmeden alıyoruz. Kremleri ters örüyoruz. Şöyle 5 kremimi ters örüyorum. Bir pembemi örmeden alıyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın. Hanımlar şimdi diğer 3 şişimizde de yine krem ilmeklerimizi ters olacak şekilde örelim. Pembeleri örmeden alalım. Diğer 3 şişimizi yine tamamlayalım. Gelelim. Diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. 2 sıra krem ile dolanmıştık. Şimdi tekrar pembe ipimi alıyorum. Bakın 2 tane merdivenimizi birlikte oluşturduk. Şimdi 3.'ye başlayacağız. Merdiven oluştururken 5'li krem ilmekler üzerinden işlem yapıyorduk. Bu ilk kremi örmeden alacağız. Bir pembe öreceğiz. Bir krem örmeden alacağız. Diğerlerini pembe ile örecektik. Yani bakın 5 kremimden önce 2 ilmeğim var. Bunu pembe ile öreceğim öncelikle. Bakın ilk sıramda düz örgü ördüm. İlk kremi örmeden alıyorum. Bir tane pembe örüyorum. Yanındaki kremi de örmeden aldım. Yine 3 pembe öreceğim. Yine 5'li krem ilmeğimin ilkini örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Diğer kremi de örmeden aldım. 3 pembemi öreceğim yanına. 5'li krem ilmeğimin yine ilkini örmeden aldım. Bir ilmeği pembe ile örüyorum. Bu 3. kremi de örmeden aldım. Arada 3 pembe ilmeğimiz düz örülüyor. Bir krem örmeden aldım. Bir pembe örüyorum. Bir krem örmeden aldım. 3 tane pembe örüyorum. Yine bir krem örmeden aldım. Bir pembe örüyorum. Bir krem örmeden aldım. 3 pembe. Diğer modele geldim. Bir krem örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Bir krem örmeden aldım. 3 tane pembe. Bir krem örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Bir krem örmeden aldım. 3 pembemi örüyorum. Bir krem örmeden aldım. 4. şişimdeyim. Yanına bir pembe örüyorum. Ve 3. kremi de örmeden aldım buradaki. 3 tane pembe örüyorum. Bakın yine 5'li krem ilmeğim. İlkini örmeden aldım. Bir tane pembemi örüyorum. Bir krem daha örmeden aldım. 3 tane pembe. Son modelime geldim. Bir pembe, bir krem örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Bir krem örmeden aldım. Son bir ilmeğimi krem ile örüyorum. Bakın ilk şişimde de ilk 2 ilmeğimi pembe ile örmüştüm. Yine ortada 3 pembe oldu. Kenarda model bütünlüğü sağlandı. Pembe ile ilk sıramızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramızda. İkinci sıramızda hanımlar bakın pembelerimi ters öreceğim. Kremlerimi örmeden alıyorum. Pembemi ters örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. İkinci sırada ilmekleri ters örüyoruz ve örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar diğer 3 şişimi ördüm geldim. Şimdiki sıra pembe ile örmüştük. Şimdi yine ip değişikliği yapıyorum. Krem ile öreceğim. Bakın yine buralarda aralarda 3'er tane pembe ilmeğimiz var. Yine bunun ilkini örmeden alacağız. Diğer ilmekleri krem ile düz öreceğiz. Önde bakın pembeme gelene kadar önde 5 tane krem 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğimi krem ile düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Bu sıramızda bakın ilmekler kendini gösteriyor. İlk pembemi örmeden aldım. Yanına 5 krem. 1 2 3 4 5. Bir pembe örmeden aldım. 5 krem örüyorum. 4 şişimizde de devam edeceğiz aynı işleme. Şu 4. kremim, şu da 5. Bir pembe örmeden alıyorum. 5 krem.
Bakın 3 tane pembem var. İlkini örmeden alıyorum. Arada 5 krem. Yine bir pembe örmeden aldım. 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kremi örmeden aldım. 5 tane krem. Bir pembeyi örmeden alıyorum. 5 krem. Dördüncü işime geldim. Şu dördüncü kremim. Şu da 5. İlk pembemi, üçlü pembemin ilkini örmeden aldım. 5 krem. Bir pembe örmeden alıyorum. 5 ilmek krem örüyorum. Ve son bir pembemi de yine örmeden aldım. Bakın bu kenarda yine model bütünlüğü sağlandı. İlmekleri gelişine göre hesaplayarak yapıyoruz hanımlar. Bakın 3. merdivendeyiz şu anda. 1, 2, 3. 3. merdiveni kapatıyoruz hatta. Bir önceki sırada şimdi düz ördüğüm ilmekleri bu sıramda ters örüyorum. Bakın kremlerimi ters öreceğim. Pembelerimi örmeden alacağım. İlk sıra düz örülen ilmekler bu sırada ters örülüyor. Örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden alıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi bir sıra bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ters ördüm ve geldim. Şimdi bir diğer merdivenimizi başlatacağız. 2 sıra krem ile örmüştük. Şimdi yine pembemi alıyorum. Merdivenimizi yine model anlaşılmıştır diye umuyorum. Bakın 5'li kremi ilmek üzerinden yapıyoruz. İlk krem ilmeği örmeden alıyorduk. Yanına bir pembe örüyoruz. Ve 3. kremi de yine örmeden alıyoruz. Aralarda 3 pembe. İlk kremi örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Yanındaki kremi de örmeden aldım. 3 tane pembe örüyorum. Yine bakın ilk kremi örmeden aldım. Bir pembe düz ördüm. Bir krem daha örmeden aldım. İkinci şişimdeyim. Arada 3 tane pembem var. İlk 3 ilmeğimi ikinci şişimde pembe ile örüyorum. Bakın yine 5 kremim var. İlkini örmeden aldım. Bir tane pembe ördüm. 3. kremi de örmeden aldım. Arada 3 pembem var. Sağa doğru kaydırıyoruz merdivenleri. Bir krem örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Bir krem örmeden aldım. 3 pembem var. 3. şişimden devam ediyorum. Bakın yine 5 krem ilmeğim burada. İlkini örmeden aldım. Yanındakini pembe ile örüyorum. 3. kremi örmeden aldım. Yanında 3 tane pembem var. İlk kremi örmeden alıyorum. Bir pembe örüyorum. Yanındaki kremi örmeden aldım. 3 pembe örüyorum. İlk kremi örmeden aldım. Bir pembemi örüyorum. Sıradaki kremi de örmeden aldım. Yanına 3 pembe öreceğim. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Yine 5'li kremim var. İlkini örmeden alıyorum. Bir pembe örüyorum. Yanındaki kremi de örmeden aldım. 3 tane pembe örüyorum. Yine ilk kremimi örmeden aldım. Bir pembe örüyorum. Bir krem örmeden aldım. 3 tane pembemi ördüm. Geldik pembe ipimizle ikinci sıramızı yapacağız. Bu sırada yine örmeden aldığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Sadece pembe ilmeklerimizi bir önceki sırada düz ördüğümüz pembe ilmekleri bu sırada ters örüyoruz. Bakın 3 pembemi ters ördüm. Kremimi örmeden aldım. Bir pembe ters ördüm. Kremi örmeden aldım. 3 pembemi ters örüyorum. Kremi örmeden aldım. Bir pembe ters ördüm. Yine kremi örmeden aldım. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. 2 sıra pembeyi tamamladık. Tekrardan kremdeyiz. Şimdi bakın 4. merdiveni kapatacağız. Şu 1. merdivenimiz. Şu 2, şu 3. Şimdi 4. merdiveni kapatacağız. Yine bakın burada aralarda 3'er tane pembemiz var. İlkini örmeden alacağız. Diğer ilmekleri krem ile öreceğiz. Hemen şu öndeki 3 ilmeği krem ile örerek başlıyorum. Pembe ilmeğimin ilkini örmeden aldım. 3 ilmek krem ile başladım. Üçlü pembemin ilkini örmeden aldım. Arada yine 5 krem var. 5 krem bir pembe olacak şekilde devam edecek. Bu şekilde. 5 tane kremi örüyoruz. Bir pembeyi örmeden alıyoruz. Böyle devam ediyor. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde 5 kremi öreceğiz. Üçlü pembenin ilkini örmeden alacağız. Bu şekilde örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi krem ile ikinci sıradayız. Bu sırada da yine bakın ilk sırada düz ördüğüm krem ilmeklerimi bu sırada ters örüyorum. Aralardaki birer tane pembeyi örmeden alıyorum. Kremleri ters örüyoruz hanımlar. Pembeleri örmeden alıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim başlangıç yerine, yani buraya gelelim.
Evet hanımlar, yine ilmeklerimi krem ipimle ters ördüm, geldim. Tekrar renk değişikliği yapıyoruz. Yine bakın buralarda 5'er tane krem var. Yeni merdivenimizi yapacağız. Bu beşli kremin ilkini örmeden alıyorduk. İkinciyi pembeyle örüyorduk. Üçüncüyü örmeden alıyorduk. Şöyle baktığımız anda hanımlar şu kenarda 5 tane krem ilmeğimiz var. İkisi 4. şişimde, 3'ü ilk şişimde. Model kuracak olsaydık şöyle yapacaktık. Bakın şu. Beşlik krem ilmek üzerinden ilk kremi örmeden alacağız. Yanına bir pembe öreceğiz. Yanındaki kremi örmeden alacaktık. Bakın model gelişini böyle hesaplıyoruz. İlk kremi örmeden alıyoruz. Bir pembe örüyoruz. Sıradaki kremi örmeden alıyoruz. Yanına 3 pembe örüyorduk. 1, 2, 3. Bakın burada da yine ilk kremi örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Bir krem örmeden aldım. 3 pembe örüyorum. Bu şekilde hanımlar model kurulumunu yapıyoruz. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. merdiveni açıyoruz. Kafanız karışmasın diye merdivenleri böyle detaylı göstermeye çalıştım. Hani ördükçe zaten model kendini gösteriyor. Anlaşılır hale geliyor. Yine 3. şişimdeyim. Bakın 3. pembemi ördüm. Bakın 5 tane krem ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum. Bir pembe örüyorum. 3. kremi de örmeden aldım. Arada 3 pembe var. Model bu şekilde devam ediyor hanımlar. 5 tane kremin ilkini örmeden alıyoruz. Yanına bir pembe örüyoruz. Yine 3. kremi de hemen şöyle ipimi düzelteyim. Örmeden alıyoruz. Aralarında 3'er pembe ilmeğimiz var. Yine 5'li kremimin ilkini örmeden aldım. Bir pembe ördüm. 3.'yü de örmeden aldım. Aralarda 3'er tane pembemiz var. 4. şişime geldim. Bakın 3. pembemi de buradan alarak örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir pembe örüyorum. Bir kremi daha örmeden aldım. Arada 3 pembem var. Sonuncu modelimi de yine bakın aynı şekilde yapıyorum. 3 pembemi ördüm. Şimdi bir krem örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Bakın bu kenarda da yine ilk ilmeğimi krem ile örmüştüm. Kenarda model bütünlüğü sağlandı. İşlem bu hanımlar. İkinci sırada da yine anlaşıldığı üzere kremleri örmeden alacağım. Bu defa da pembeleri ters öreceğiz. Model bu şekilde ilerliyor hanımlar. Bakın pembeleri ters örüyorum. Kremleri örmeden alıyoruz. Böyle. Diğer 3 şişimizde de aynı işlemi uygulayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi yine 2 sıra pembeyi kullandık. Renk değişikliği yapıyoruz. Yine hanımlar bakın burada 3'er pembemiz var. İlkini örmeden alacağız. Diğer ilmekleri krem ile düz öreceğiz. Bakın ilkini krem ilmeğimi ördüm. 3'lü pembe ilmeğim ilkini örmeden alıyorum. Bu defa aralarda model seri şekilde devam ediyor. 5 kremimiz var. 3'lü pembemin ilkini örmeden alıyorum. 5 krem örüyorum. Model böyle devam ediyor hanımlar. Umarım model anlaşılmıştır. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane modelimizi birlikte yaptık. 5 tane merdivenimizi birlikte yaptık. Neredeyse modeli yarıya getirdik. Model böyle sağa doğru kayarak devam edecek. Nasıl kurulacağını her seferinde detaylı anlattım. Şimdi hanımlar ben bu patiğimde toplamda bu merdiven deseninden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten buraya kadar birlikte yaptık. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane merdiven yaptım bu patiğime. Benim elimin ölçülerine göre tam geldim. Sizler bu aşamada patiğinizi ördükçe şöyle bir ayağınıza ölçün, deneyin. Belki 11 merdiven yaparsınız. Belki 10, belki 13. Bu tamamen ölçülerinize göre değişebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümündeki desenimizi tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda şöyle 12 merdiven desenimi kurdum. Şimdi yapacağımız işlem şu: artık patiğimizin devamında bu renkli pembe ipimizi kullanacağız. Kremi kullanmayacağız. Bilek ayrımı yapmak için öncelikle ön hazırlık olsun diye ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. İpimde de böyle bir düğüm çıktı şu an. Bayağı bir sinirlendim, böyle düğüm işlerinden çok hoşlanmıyorum. Neyse şöyle arkada kalsın düğümümüz. İlmeklerimizin hepsini renkli ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Artık kremi de kesip buraya bağlayabiliriz. Şimdi diğer 3 şişimizi de düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi bir sıra pembe ipimle düz ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Şişimde 15 ilmeğim vardı. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani bu ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar
ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde. Bakın hanımlar, burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bilek ayrımında bu iki ilmeği şöyle bakın birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında ilmekleri bu şekilde yer değiştiriyoruz. Sebebi şu: bu bilek ayrımı yaptığımız bölüm ayrık durmuyor, daha sıkı ve toplu oluyor. Patiğimizin yanlarına geçiyoruz hanımlar şimdi. Bu bölümde şu kenarlara ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örmeye devam edeceğim. Çünkü ön yüzdeyiz. Hanımlar, artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Yani bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu tabanıma denk gelen şişim. Buradaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Tabanıma denk gelen bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi öreceğim. Bilek ayrımını yaptığımız yere kadar öreceğiz hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Bu bilek bölümündeki 7 ilmeği hem ön hem arka yüzde düz olarak öreceğim. Bu 7'şer ilmeği. Bakın bilek ayrımına geldim. Sonra geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilk ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşam düz olacak. Bakın 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ön yüze bir diş haroşa çıktı bile. Devamında gelen diğer ilmekleri de arka yüzde olduğum için gördüğünüz üzere ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer şişime geldim. Tabana denk gelen bölüm buralar. Yine arka yüzde olduğum için ters örmeye burada da devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa olduğu için düz örüyorum. Hanımlar, dikkat etmemiz gereken tek nokta bu. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz. Sadece bilek bölümündeki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa öreceğiz. Bilek ayrımına geldim, geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Başka patiğimizin arka bölümünde anlatılacak bir detay, ayrıntı hiçbir şey yok. 7 haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde, diğer bilek ayrımına kadar düz olarak öreceğim. Patiğimizin arkasında yapılacak işlem bu kadar. Şimdi burada bakın birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimde hanımlar şu arka bölümde 15 diş haroşa olana kadar ördüm. Benim ölçülerime göre tam denk geldi. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün, bir deneyin. Arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte arka bölümü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm geldim. Bu aşamada ilmeklerimi 2 şişe ayırdım. Şöyle ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime ekledim. İlmek ayırma sebebim şu: topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Hanımlar, şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bu sol tarafa da zaten 26 ilmek ayırmıştım. Burada da 26.'yı örerken kesimimi yaptım. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Bu şekilde ters örüyorum ilmeklerimi. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa olduğu için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keseceğim. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, şu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. ilmeğime geldim. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine 25 ilmeği öreceğiz. 26.'yı örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sola 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişinde de 26 ilmeğim kaldı. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı alıyorum. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek. Hemen ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Şimdi yine benden taraftaki şişteki ilmeğimi tığıma aldım. Sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Şu anda 3 ilmeğimiz var burada. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Topuğumuza birlikte bakalım. Şöyle düğümleyerek buraya sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Ön bölümdeki iplerimi de böyle krem ipimi uçlarını da video aralarında gizledim. Bu şekilde patiğimizin içi dışı tertemiz olsun. Evet hanımlar, bakın patiğimizin topuğu böyle, izi bile belli değil. Çok şık, zarif bir görüntüsü var. Şekil olarak patiğimiz böyle. Bir de hemen manken ayağıma giydireyim hanımlar patiğimize, öyle bakalım. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Evet, güzelce şöyle bir giydirelim. Bakın, şu mankenime de giydirdim. Esneklik payını da şöyle göstereyim. Gayet esnek, ayağı saran güzel bir model oldu. Tabanımız, yanlarımız, topuğumuz yine bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.